Renkler hayatımıza ilk göz açıp kapamamızla birlikte girmektedir. Bununla birlikte artık hayatımızda daha anlamlandıramadığımız ancak bizlere bir şey anlatmaya çalışan birer meta olarak görürüz. Bu meta bizlere renklerin hayatımızda nasıl yer aldığını anlatmaktadır. Bir diğer taraftan renklerin hayatımızda yer etmesiyle birlikte insan hayatı gibi renklerin de bir hayatı başlar. Birincil renkler, ana renkler. Renklerin temel elemanları olan kırmızı, sarı ve mavi ile başlamaktadır. Yani bu renkler temel renklerdir. Başka renkler tarafından üretilemezler. Bu renkleri daha çocukluktan itibaren kullanmaya başlarız. İnsanın evresi nasıl bebeklikten başlıyorsa renklerin devresi bu renklerden başlamaktadır. İkincil renkler. Temel renkler doğduktan sonra bu renklerin farklı bir özelliğini keşfederiz. Birbirleriyle karşılaştırıldıklarında kendi renginin dışında bir renk ortaya çıkar. Temel itibariyle melez renkler olarak adlandırabileceğimiz bu renk grubu birincil renklerin birbirleriyle karıştırılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu melez grup her iki rengin özelliğini taşır. Bir örnek vermek gerekirse kırmızı ve sarı renklerin karıştırılması sonucu bu iki rengin arası olan turuncu rengini elde ederiz. Mavi ile sarı rengin karıştırılması sonucunda yeşil, mavi ve kırmızı renklerin karıştırılması sonucunda ise mor rengini elde ederiz. Yani temel itibariyle ikinci renk grupları olan turuncu, yeşil ve mor renklerini tablomuza ekleriz. Üçüncül renkler. Bu renk grupları ise birincil ve ikincil renklerin birleşmesi sonucu ortaya çıkan üçüncül renk gruplarıdır. Örnek vermek gerekirse kırmızı ve turuncunun birleşmesiyle kızılımsı turuncu, sarı ve turuncunun birleşmesiyle sarımsı turuncu rengini elde ederiz. Aynı şekilde mavi ve mor renginin kırmızı ve mor rengiyle birleşmesi yahut mavi ve yeşilin ya da sarı ve yeşilin birleşmesiyle oluşturulmuş oldukları üçüncü renk gruplarını temsil etmektedir. Böylelikle renk çemberimizi bir şekilde bulmuş olduk. Renk çemberi. Tarih boyunca uygarlıklar renk teorilerinin etraflarındaki dünyayı tanımlamak ve renkleri nasıl gördüğümüzü anlamak için geliştirmişlerdir. Ancak ilk kez Aristoteles'in fikirleri renk teorisyenleri arasında daha çok dikkati çekmiş ve kendisinden sonraki teorileri de etkilemiştir. Renk biliminin asıl temelleri 17. yüzyılda Isaac Newton'un cam prizma deneyiyle atılmıştır. Newton cam prizma kullanarak renk biliminin temellerini attığı deneyiyle her rengin prizmadan geçerken değişik dalga uzunluğuna sahip olduğunu görmüştür. Ayrıca Newton ışıkta tüm renkleri karıştırarak beyaz ışığı da elde etmiştir. İlk renk diyagramı yine Newton tarafından tüm renklerin beyaz merkezde olacak şekilde bir çember üzerine yerleştirilmesiyle geliştirilmiştir. Evet, temel olarak renkleri ve renklerin oluşturulmuş olduğu bir sistemi tanımış olduk. Şimdi bu renkler arasındaki ilişkileri inceleyelim. Renk harmonileri. Renk harmonisi, renklerin uyumu demektir. Renklerin göze hoş gelen şekilde gruplanmasıdır. Uzmanlar renkleri incelerken birçok renk kombinasyonunun yanında bazı kurallar uygulanınca tasarımların daha çok tercih edildiğini fark etmişlerdir. Bu kuralların her biri farklı bir renk harmonisini oluşturur. Tasarımcılar bu renk harmonilerini uygularken özel durumlar dışında renk paleti için %60-30-10 kuralını uygular. 60-30-10 kuralı. İnsan gözü genel görüntüdeki renk tonlarının %60'ını görmeye eğilimlidir. Geriye kalan %30 görsel ilgi ve %10 detaylar olarak tanımlayabiliriz. Ve bu şekilde 60-30-10 kuralını tanımlayabiliriz. Tamamlayıcı renkler harmonisi. Bu renkler birbirinden tamamen zıttı olan renklerdir. Yin ve yang gibi bir rengin negatif ve pozitif renkleri sayesinde birbirlerinin tamamlayıcısı olan gruplardır. Bulunmaları o kadar da zor işlem değildir. Örneğin kırmızının tamamlayıcısını bulalım. Kendisi dışında yer alan iki rengin ara tonudur. Yani mavi ve sarının tam ara rengi olan yeşildir. Mavinin tamamlayıcısı sarı ve kırmızının tam ara tonu olan turuncudur. Sarının tamamlayıcısı mavi ve kırmızının ara tonu olan mordur. Benzer renkler harmonisi. Birbirleriyle benzer özellikte olan tonal olarak fark edebileceğimiz renk gruplarıdır. Beraber kullanıldıklarında daha çok dikkat çeker ve odaklanma sıkıntı çekmezsiniz. Ancak tamamlayıcı renkler bu durumun tam tersidir. Odaklanma sıkıntısı çekebilir ve dikkatinizi dağıtabilir.
3 renk harmonisi. Renk çarkında seçilen 3 rengin birbirinden aynı uzaklıkta olması, diğer bir deyişle eşkenar üçgen şablonu kullanılarak renklerin seçilmesiyle oluşturulan harmonidir. Mavi mor, sarı yeşil ve kırmızı turuncu üçlü bir renk harmonisi oluşturur. Ana renkler olan mavi, sarı ve kırmızı da üçlü bir renk harmonisi oluşturur. Bu harmoni kullanan yönetmenlerden birisi olan Wes Anderson'ın çalışmalarına da bir göz atabilirsiniz. Ayrılmış tamamlayıcı renkler harmonisi. Renk çarkında seçilen rengin tamamlayıcı rengi bulunur ve bu tamamlayıcı rengin her iki yanındaki renkler harmoniye eklenir. Mavinin tamamlayıcı rengi turuncudur. Turuncunun her iki yanındaki renkler harmoniye eklenir. Mavi, sarı turuncu ve kırmızı turuncu olarak ayrılmış tamamlayıcı renkler harmonisi bir örneğidir. Normal tamamlayıcı renklerin aksine iki karşıt renk kullanıldığından bu harmoninin daha yumuşak ve riski az olan tasarımlar için daha uygun olduğu söylenilebilir. 4 renk harmonisi. 4 renk harmonisi iki farklı tamamlayıcı renk kategorisinin birleştirilmesi sonucu oluşturulan renk harmonileridir. Tüm harmonilerin en zenginidir. Çünkü iki tamamlayıcı renk yani 4 renge sahiptir. Bu harmoninin birbirleriyle uyumu biraz zordur. 4 renk de eşit miktarlarda kullanılıyorsa tasarım dengesiz görünebilir. Bu nedenle renkleri baskın ya da pasif hale getirmek için sadece bir rengi dominant olarak seçmekte fayda var. Monokrom renk harmonisi. Monokromatik renkler tek bir rengin açık ve doygun tonlarından oluşur. Birlikte kullanıldığında iyi uyum sağlar ve tasarımınızda temiz ve zarif bir etki yaratırlar. Genel bir ruh halini yakalamak için kullanabilirsiniz. Ana renk siyah, beyaz veya gri gibi nötr renkler ile entegre edilebilir. Bununla birlikte bu renk harmonisini kullanırken tasarımdaki en önemli unsurları vurgulamak zor olabilir.